Herkese merhaba. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek enfes ötesi bir çorba tarifim var. Mis gibiden tavuk paça çorbası tarifi. Buna yalancı işkembe de diyebilirsiniz. Bakın kıvamı harika, nefis bir çorba. Ama tabii işkembe çorbası gibi yapımı zor değil, oldukça kolay. Nasıl yaptığımızı hemen anlatayım. Derin bir tencerenin içerisine 3 su bardağı kaynar suyu alıyoruz. Sonra içine 2 su bardağı da tavuk suyu ilave edeceğiz. Ayrı bir tencerenin içerisinde tavuk bagetlerimi yaklaşık 5 su bardağı suyla haşladım güzelce. Özellikle kemikli tavuk olmasına dikkat edin. Ben bir bütün tavuğu haşladım ve bir kısmını bu çorba için kullandım. Geri kalan kısmını da başka bir tarifte kullandım. Siz de benim yaptığım gibi bütün tavuk haşlayabilirsiniz. Suyu daha iyi çıkacaktır. Bakın gördüğünüz gibi oldukça yağlı zaten tavuğumun suyu. Ve üzerine tuz serptim, kaynamaya bıraktım. Diğer tarafta da haşlanmış olan tavuklarımın güzelce derisinden ayırdım. Derisini kullanmıyorum çorbamın içerisinde çünkü hoş bir lezzet katmıyor. Sonra iri parçalar halinde, çok büyük olmayan parçalar halinde tavuklarımı didikliyorum. Şöyle başka bir tabağın içerisine kemiği, kıkırdağı, derisini koyuyorum. Bakın gördüğünüz büyüklükte güzelce tavukları didikleyeceğiz. Bıçak sürmeyin. Bıçak sürerseniz eğer çok küçülecektir. O zaman tel tel ayrılacak ve o istediğimiz kıvamda olmayacak. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tavuklarımız hazır. Gayet güzel. İri iri parçalara ayırdık. Şimdi kaynayan tavuk sulu tenceremizin içine atacağız bütün tavuk parçalarını. Sonra 1-2 dakika daha kaynamasını sağlayacağız. Biz de bu arada sosumuzu hazırlayacağız. Sos hazırlamak için derin bir kasenin içerisine yoğurt koyuyoruz. 3-4 yemek kaşığı yeterli. Eğer süzme yoğurt kullanacaksanız 2 yemek kaşığı koyup 1 su bardağıyla onu açmalısınız. Ama normal yoğurt 4 yemek kaşığı yeterli. Yumurta sarısını ilave ediyoruz ve 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyoruz. Bir çatal yardımıyla ya da çırpma teli yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Ayırmış olduğum 1 su bardağı tavuk suyunu bu karışımın içine dökeceğim ve güzelce karıştıracağım. Burada önemli olan bir husus var. Çorbanın kesilmemesi için bu yapmış olduğumuz sosun ısısının çorbanın ısısıyla aşağı yukarı aynı olması gerekiyor. Eğer soğuk olursa birden çorbanın içine döktüğünüzde kesilme olacaktır. Onu istemiyoruz. Zaten birazdan dengelemek için de tencerenin içinden 2 kepçe alıp içine koyup yeniden karıştırıp böyle koyacağız. Ama topak olmamasını istiyoruz. Bakın böyle pürüzsüz olmalı sosunuz. Tencereden şimdi 2 yemek kaşığı, 2 kepçe kadar kaynamış olan suyundan koyuyoruz. Ve sonra sosun geri kalan malzemelerini de koyacağız. Güzelce çırpacağız ve sonra tencereye koyacağız. Bakın şimdi şöyle bir çırpıyoruz o sıcaklığıyla. Güzelce çırptık.
ve 3 diş sarımsak rendeliyoruz. Sarımsak bu çorbanın olmazsa olmazı, müthiş bir lezzet ve aroma katıyor. Mutlaka dahil edin. Sarımsak sevmiyorum diye düşünmeyin. Zaten biliyorsunuz yalancı paça çorbası bu. Yalancı işkembe daha doğrusu. O yüzden mutlaka sarımsak ve birazdan sirke ekleyeceğiz. Sirke bu çorbanın olmazsa olmazı. Sarımsağı da rendeledik. Güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Bu karışımımız şu anda sıcak. Çünkü tencerenin içinden de biliyorsunuz aldık bir kısmını. Şimdi tencerenin içine ilave edeceğiz. Gayet sıvı bir karışım oldu, sos karışımı. Dikkatlice ekliyoruz ve kepçeyle sürekli karıştırarak, bir süre karıştırarak pişireceğiz. Karıştırmazsanız eğer sos bir yerde yoğunlaşır ve yine kesilir. Sürekli karıştırarak bir taşım kaynayana kadar pişireceğiz. Bakın çorbamız kaynamaya başladı. Size kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı bu. Bakın eğer daha yoğun çorbadan hoşlanıyorsanız su miktarını bir su bardağı kadar azaltabilirsiniz. Ama daha sıvısı olmaz. En ideal çorbanın kıvamı bu şekilde ayarlanıyor. Ve bu kıvamı tutturursanız güzel bir çorba yapmış olacaksınız. Çorba kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz ve bir yemek kaşığından birazcık fazla sirke koyuyoruz. Ben ne sirkesi kullandım? Ben meyve sirkesi kullanıyorum. Böğürtlen sirkesi kullandım. Siz üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Elma sirkesi kullanıyorsunuz. Elma sirkesi koyabilirsiniz. Evde hangi sirkeyi kullanıyorsanız o sirkeyi ilave edebilirsiniz. Mutlaka ocak kapatıktan sonra sirkeyi ilave etmelisiniz. Sonra bir süre bekleyin. 3-4 dakika. Sonra servis yapın. Servis yapmadan önce de sosunu hazırlıyoruz. Bir sos tavası içerisinde tereyağını eritiyoruz. Eriyen tereyağının içine pul biber koyacağız. İsterseniz kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Benim pul biberim biraz acı. O yüzden ben çok fazla koymuyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz ve tereyağı eriyip köpük köpük olana kadar aslında buna yağ yakma işlemi deniyor. Yakıyoruz ama ben tereyağını çok fazla böyle siyahlamadan hemen alıyorum. Çünkü zararlı. Böyle köpük köpük olması benim için yeterli. Bakın size şöyle olduğunu göstereyim. İşte tam böyle olduğunda ocağın altını kapatıyoruz. Dilerseniz tencerenin içerisine dökebilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şimdi servise hazırlıyorum. Dikkatlice kaselerin içerisine çorbamı koyuyorum. Dediğim gibi 6 ila 8 kişiye rahatlıkla yetecek bir çorba. Çok lezzetli oluyor. Tabii en önemli husus tavuğun birazcık daha doğal ortamda yaşamış olması, doğal veya organik tavuk olması. Zaten haşladığınızda suyunun sarı ve yağlı olduğundan bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Biz birazcık şanslıyız yaşadığımız yer bakımından bulabiliyoruz. Çorbayı kaselere koyduktan sonra ben o acılı yağdan koyuyorum üzerine. Çünkü takdir edersiniz ki evde çocuk varsa bunları böyle servis kaselerine koymakta fayda var. Çok çok lezzetli oluyor çorba. Eğer isterseniz tüketirken yani şu anda yerken sirke ilavesinde bulunabilirsiniz. Ben o yüzden sirke miktarını böyle 1-1,5 yemek kaşığı gibi ayarlıyorum tencereye. Arzu eden olursa sirkeyi bu aşamada da ilave edebilir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Umarım çorbamızı beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Diğer tariflerim için de kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Beklerim. Abone olduktan sonra da o zile, yanındaki zile tıklamayı unutmayın, abone ol linkinin yanındaki zile. Çünkü o benden haberdar olmanızı sağlayacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.